Lao Tzu, Taoizmin kurucusu olarak kabul edilen Çinli, efsanevi ve tarihi bir figürdür. Taoizm, bize dünya ile uyum içinde nasıl yaşayacağımızı öğreten bir felsefedir. Tao kelimesi var olan her şeyin düzeni ve özü anlamına gelir. Ayrıca yol anlamındadır. Lao Tzu aynı zamanda Taoizmin en kutsal metni olan Tao Te Ching'in yazarı olarak da bilinir. Bu kitap bize hayatta gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlatan, dayanıklılık, doğayla uyumlu bir şekilde yaşama, barış mesajları ve olağanüstü bir bilgelikle doludur. Dini ve ruhani dogmalar içermez. Bir bilgelik ve erdem öğretisidir. Lao Tzu, Çin kültüründe merkezi bir figürdür. Ancak sözleri dünyanın her yerinde insanlar için geçerli olabilir. Öğretilerinin izleri farklı felsefi ve dini ekollerde de karşımıza çıkar. İşte Lao Tzu'dan öğrenebileceğimiz 10 önemli ders. 1. İçine bak ve orada ihtiyacın olan her şeyi bulacaksın. Lao Tzu, başkalarını bilmek bilgidir, kendini bilmek ise bilgeliktir. Başkalarına hakim olmak kuvvettir, kendine hakim olmak ise gerçek güçtür der. Yapmaya, başarmaya, para başta olmak üzere her şeyin daha fazlasını elde etmeye yönelik bir kültürde yaşıyoruz. Bu eylemler dışa doğru, dışsal harekete dayalıdır ve Taocu perspektiften Yang olarak kabul edilir. Çin'in Yin ve Yang kavramı doğayı iki zıt ama birbirini tamamlayıcı ve birbirine bağımlı güçler olarak ikilikler halinde tanımlar. Başka bir deyişle birbirini dengeleyen iki yarım bir bütünü oluşturur. Yin ve Yang her zaman akar ve zamanla değişir. Bir yönü azaldıkça diğeri artar ve bu denge doğada bir sistem olarak devam eder. Tıpkı doğa gibi insan hayatı da tamamen dengeye bağlıdır ve bu dengeyi korumak için içsel deneyimimiz olan yinimizi geliştirmek için zaman harcamamız gerekir. Yavaşlamamız, derinlemesine düşünmemiz ve hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmadan olmaktan keyif almamız gerekir. Meditasyon, Qigong ve farkındalık gibi uygulamalar yavaşlamamıza yardımcı olabilir. Böylece eyleme geçmemiz, dünyada hareket etmemiz ve yaratmamız gerektiğinde yararlanabileceğimiz daha derin ve daha değerli bir enerji ve denge rezervine sahip oluruz. 2. Oluruna bırakarak daha özgür olursun. Lao Tzu'ya göre oluruna bırakarak her şey hallolur. Dünya onu oluruna bırakanlar tarafından kazanılır. Ancak sürekli denemeye devam edilmeli. Dünya kazanımların ötesindedir. Aydınlanma, bu dünyadaki yaşamın yükünü hafifletmek için ve insan karakterinin karanlık yönlerini aydınlatmak demektir. Ama o zaman kendimizi, karakterimizi nasıl aydınlatabiliriz? Yüklerimizi nasıl hafifletebiliriz? Anahtar, bağımlılıklarımızı kendimize ve başkalarına acı verecek kadar güçlü bir şekilde aklımıza taktığımız şeyleri incelemektir. Bu inceleme, bu kendini izleme 3 tür bağlanmayı anlamakla başlayabilir. Tanınmaya bağlanma, güvenliğe bağlanma ve kontrole bağlanma. Başarmak istediğimiz şeyi başarmak için güce güvenmek, Tao'ya güvenmediğimiz anlamına gelir. Bağlanmama duruşu geliştirmenin duygusuz veya umursamaz olmakla aynı şey olmadığını anlamak önemlidir. Aslında bağımlılıklarımızı kaybetmek, kalbimizi daha geniş açabilmemiz için bizi daha özgür kılar. Dünyayı daha yüksek bir perspektiften görebilmek gibidir. Yalnızca en çok bağlı olduğumuz kişileri, kendimizi, ailemizi, dinimizi, siyasi grubumuzu ve ülkemizi sevmek yerine kalbimiz tüm dünyayı kucaklayabilir. Hayatımızdan memnun olmak, sahip olduklarımızla mutlu olmaktır ve sahip olduklarımızla mutlu olmak asıl zenginliktir. 3. Eğer gerçekten kendini tanımak istiyorsan etiketlerinden kurtul. Lao Tzu'nun öğretilerine göre kendini tanımlayan gerçekte kim olduğunu bilemez. Etiketler kafamızda kendimizi tanımlayan şeylerdir. Olduğumuzu düşündüğümüz kişiyi betimlemek için kendimize yapıştırdığımız yaftalardır. Kim olduğumuzu tanımlamaya çalışırken kendimizi çeşitli kutular içine koyarız. Bunu hem kendimize hem de başkalarına yaparız. Olumlu ya da olumsuz her gün kendimize fısıldadığımız şeyler benlik duygumuz üzerinde büyük bir etkiye sahip olup düşüncelerimizin ve eylemlerimizin yönünü belirler. Etiketleme ile ilgili sorun sadece bizim kendi deneyimlerimiz ve dış dünyaya bakış açımız tarafından tanımlanan parçaları görüyor olmamızdır. Diyelim ki siz veya başka biri size hiç istemediğiniz, belki de size geçmişte yaptığınız hataları veya birlikte yaşamaya çalıştığınız kusurları hatırlattığı için bir etiket vermiş olabilir. Kendinizi etiketlemediğinizde herhangi bir düşünme biçimine zincirlenmeden, deneyimden deneyime, duygudan duyguya özgürce aktarabilirsiniz. 4. Kötülük yok sayıldığında yok olur. Lao Tzu'nun öğretilerine göre kötülüğe karşılık vermeyin. O kendiliğinden yok olur. Taoizm'e göre hepimiz adına Yuan Sun denilen kişisel ruhani gezegen bedenimize sahibiz. Burada Yuan, doğadaki ilk elementin referansı olarak kullanılır. Bunu beyaz ışık olarak algılayabiliriz. Beyaz ışık içinden her şeyi barındırır ve aynı bilimin dediği gibi prizmadan geçtiğinde gökkuşağının tüm renklerini bize verir.
Ancak burada bahsettiğimiz bu görebildiğimiz beyaz ışık değil, Yuan'ın ne ile ilgili olduğunu görselleştirebilmemiz için bir metafor sadece. Yuan Su'nun sun kısmı ise kendisinin ötesinde çıktı ve projeksiyon yapmak anlamındadır. Bunu açıklamak için hayata 3 parçalı bir yapı olarak bakabiliriz. Yuan Sun gökyüzü, ruh yer ve fiziksel beden son icra departmanı gibidir. Yuan Sun bize yaşamın özü dediğimiz pek çok potansiyel veren, içimizde yaşama devam etme isteği uyandıran ateş gibidir. Yuan Sun gücümüz zayıf olduğunda tembel hisseder ya da sadece ölmeyi isteriz. Çünkü burada devam etme gerektiğini hissetmeyiz. Ruhumuz bedenimizdeki görünmez enerjidir. Yuan Sun'daki şeyleri alıp sindirip özden enerjiye dönüştüren bir posta hizmeti gibi davranır ve bunlar bedenimizde depolanan iç güçlerimizdir. İyi bir ruhla iyi düşünebilir ve iyi kararlar verebilir. Hatta birçok felaketi önleyebiliriz. Çünkü olayları doğru şekilde işlemleyebiliriz. Fiziksel bedenimiz bu dünyadaki ruhu içeren kaptır. Burada bir şeyleri harekete geçirmekten, yapmaktan ve sonunda fiziksel eylemle kendimizi göstermekten sorumluyuz. Gördüğümüzde, duyduğumuzda, kokladığımızda ışığı veya enerjiyi zihnimize geri çekeriz ve zihnimiz Yuan Sun'umuza yeniden bağlanarak ona buradaki yaşamımıza göre kendini nasıl ayaracağını öğretir. Yuan Sun Tao'dur. Bize yön veren patron gibidir. Ruh işlemcidir. Bedense patronumuza planlarını nasıl ayarlayacağını öğreten öğretmendir. Bir Taocu esas olarak 2 şey etrafında yetişir. Bunlardan ilki Yuan Sun ile burada fiziksel dünyadaki kendileri arasındaki köprüyü onarmak ve güçlendirmektir. Böylelikle daha iyi bir hayat yaşayabilir ve tam potansiyellerine ulaşabilirler. İkincisi ise gelecekte daha fazlasının olması için Yuan Sun'a geri vermektir. İyi, Tao'nun yolu ile akan her şeydir. Yani Yuan Sun'un vücudumuza akışıdır. Yuan Sun'umuzun yaptığı veya bizi yönlendirdiği şeye yardımcı olan ve o akışta olan her şey iyidir. Kötülük bunun tam tersidir. Yani bizim Tao'dan gelen akışımıza direnç koyan, engelleyen, sekteye uğratan, durduran veya zarar veren her şey kötüdür. İyi şeyler büyümemize ve güçlenmemize yardımcı olur. Kötü şeyler ise bizi mahvedecek veya parçalara ayırıp ölüme itecektir. Kötü ya da iyi her zaman iyi ya da kötü değildir. Böyle olup olmadığına karar verebilmek için tüm durumu görmemiz gerekir. Bizim için neyin kötü olduğunu bilmek bir Taocu için önemlidir. Çünkü o zaman kendimiz için neyin iyi olmadığını ve uzun vadede neyin bize zarar vereceğini anlayabiliriz. Hayatımızı saf bir şekilde yaşayabilir, kendimizi, kendimizin ve çevremizdekilerin iyiliğine adayabilirsek kötülük bize dokunamaz. Ancak kötülük asla kaybolmaz ve onu görmezden gelemeyiz. Yapabileceğimiz en iyi şey etrafımızdaki kötü cazibelerden daha güçlü olmaktır. Onları ancak böyle yenebiliriz. 5. Başkalarına karşı iyilik ve merhamet sonunda daima kazanacaktır. Lao Tzu der ki, sözlerde iyilik güven yaratır. Düşüncede iyilik derinlik yaratır. Vermede iyilik sevgi yaratır. Koşulsuz erdem hakkında sudan öğrenebileceğimiz güzel bir metafor var. Bir nehir karadan geçerken karşılaştığı tüm canlıları besler. Nehir suyundan bütün bitki ve hayvanlar yararlanır. Su işini bitirdikten sonra takdir veya övgü beklemeden yoluna devam eder. Kişi merhamet gösterdiğinde kendisi hakkında büyük bir içgörü kazanır. Tao Te Ching, bilge kişinin başkalarını kendisinden önde tuttuğunu ve başkalarını kendisinden önde tuttuğunda aslında kendini ilk sıraya koyduğunu söyler. Kişi başkalarını kendiliğinden önde tuttuğunda, diğerlerine şefkat ve merhamet gösterdiğinde bundan çıkaracağı sadece acının doğasına dair derin bir içgörü değil, aynı zamanda kendi doğasına dair derin bir içgörüdür. Merhamet, başkalarıyla ilişkilerimizi güçlendirmeye yardımcı olduğu gibi aynı zamanda genel olarak dünyayla bağımızı derinleştirmeye de yardımcı olur. Bir zayıflık belirtisi gibi algılanan bu durum aslında bir güç belirtisidir. 6. Başkalarının ne düşündüğünü önemsemeden kendin ol. Lao Tzu, başkalarının ne düşündüğüne önem verirseniz her zaman onların tutsağı olursunuz der. Başkalarının bizim hakkımızda ne düşündükleri hakkında aşırı endişelenmekten daha fazla zaman ve enerji israfı olamaz. Başkalarının bizi sevmesini veya bizim hakkımızda iyi düşünmelerini istemekte yanlış bir şey yoktur. Ama bunu kendi dürüstlüğümüz pahasına yapmamalıyız. Hayattaki yapacaklarımıza devam etmeli ve kararlarımızı insanları hoşnut etmek için ya da onlardan onay arama süzgecinden geçirerek üretilen düşüncelerle değil, kendi en yüksek düşüncelerimize dayanarak almalıyız. En yüksek sezgisel düşüncelerimize dayanarak kendi kararlarımızı alıyorsak ve bazı insanlar bunu onaylamıyorsa bu durumu gerçekten çok da dert etmemeliyiz. Yaşamaya devam etmemiz, çevremizdeki diğer insanların görüşleri tarafından değil, kendi bilincimiz tarafından yönlendirilir. Tao ile uyumlu olduğumuzda kendi işimizi yaparız ve bitince dururuz. Başkalarının görüşlerini kendi haline bırakalım. Tao'nun akışına karşı gelmeyip tam tersi onun akışıyla yol alalım. Kendimizi kabul edelim, kendimize inanalım. Çünkü bunu yaptığımızda başkalarını ikna etmeye çalışmak zorunda kalmayız. Kendimizden memnun olalım.
Çünkü öyle olduğumuzda başkalarının onayına ihtiyacımız olmaz. 7. Bilgelik ve güç mütevazı olmaktan gelir. Lao Tzu'dan öğrendiğimiz gibi bilge kişi ne bilmediğini bilen kişidir. Tao Te Ching ile hemen hemen aynı zamanda yazılmış Taoist benzetmelerden oluşan bir kitap olan Li Tzu'da bir hikaye vardır. Bir çift ikizin hikayesidir bu. Aynı görünürler, aynı konuşurlar, aynı aileden gelirler. Ama biri sevilir, güvenilir ve başkaları tarafından desteklenirken diğeri öyle değildir. Sevilen ikiz daha güzel giysiler giyer, daha iyi yemekler yer ve daha güzel bir evde yaşar. Bu ikiz başarısız ikizine küstahça davranır. Çünkü yanlış bir şekilde başarısını kendi hak edip kazandığına inanır. Ve belki de bende senden daha fazlası vardır der. İkisi de bir gün bilge Tung Kao ile tanışır ve ondan şu sözleri işitirler. Bir adamın içinde diğerlerinden daha fazlasına sahip olduğunu söylediğinde sadece onların eşit derecede yetenekli olmadıklarını kastediyorsun. Benim demek istediğim bundan farklı bir şey. Başarısız ikizin daha fazla değeri var. Seninse değerden daha fazla şansın var. Senin başarın bilgelikten değil, onun başarısızlığı ise aptallıktan değil. Her ikisi de insandan değil, cennetten olmasına rağmen o hala daha fazla değerinin olmasından utanırken sen hala daha şanslı olduğundan dolayı küstahsın. Hiçbiriniz her şeyin olduğu gibi olması gerektiğini anlamıyorsunuz. Gerçek şu ki Tao'nun büyük gücü ancak büyük bir sevgi ve büyük bir tevazu ile elde edilebilir. Kişi her zaman kusursuz bir alçak gönüllülük içinde olmalıdır. Çünkü sadece alçak gönüllülük kendine karşı en büyük zaferleri garanti eder. Ruhun dönüşümündeki doğruları, başarıların temeli budur. Tao ile tamamen uyuşmalısınız. Bunu sadece kısmen yaparsınız, bu tehlikeli bir çöküşe neden olur. Çünkü sadece tam tevazu, gurur denilen hastalığın tedavisi olabilir. Üzüntü ve öfke gururun dostlarıdır. Sakinlik ve neşe ise kusursuz alçak gönüllülüğün yoldaşlarıdır. 8. Değişim kaçınılmazdır. Rahatsız olsa bile bunu kabul edin. Lao Tzu'nun sözleriyle yeni başlangıçlar genellikle acı verici sonlar olarak gizlenir. Değişimlere direniyoruz ve çoğu zaman kızıyoruz. Ancak değişim hayatın anahtarıdır. Çünkü değişim görünüşte acı verici olsa da sonsuza dek gereklidir. Çoğumuz konfor alanlarımıza yerleşme eğilimindeyiz. Değişimden veya yeni şeylerden korkarız. Rutine, tek düzeliğe alışma, bunu bizim için var olan tek seçenekmiş gibi sevmeye başlama eğilimindeyiz. Bir tür zihinsel rahatlık devreye girer ve biz bunu değiştirmek istemeyiz. Belki artık daha iyi şeyler ummadığımız için veya belki de her sonun acı verici olduğu ve daha iyi bir şeye yol açmayacağı inancıyla yaşadığımız için. Her değişiklik önemlidir ve her değişiklik kendi içinde anlamlıdır. Başlangıçta olumsuz veya acı verici görünen şey yeni bir şeye dönüşebilir. Yeni bir başlangıçta, yeni bir şekilde, yeni bir yönde, yeni bir fırsatta, yeni bir hayatta, hatta yeni bir sizde. Değişim genellikle daha iyi veya daha iyi değilse de en azından farklı bir şeylerin yolunu açar. Farklılıkta hayatın ivmesi ve ilerleyişi yatar. 9. Bir gün liderlik etmek istersen ilk önce takip etmeyi öğren. Lao Tzu'ya göre halkı yönetmek istiyorsanız kendinizi onların aşağısına koymalısınız. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız onların nasıl takip edeceğinizi öğrenmelisiniz. Bunu anlamak için Lao Tzu'nun nehirler, denizler ve yüzlerce akarsu arasındaki karşılaştırmasına bakalım. Nehirler ve denizler akarsulardan daha kudretlidir. Daha büyük, daha derin ve daha güçlülerdir. Ancak yüzlerce ve binlerce dereden su gelmeseydi nehirler ve denizler oldukları gibi olamazdı. Nehirler ve denizler güçlüdürler çünkü almaya hazırdırlar. Benzer şekilde Tao liderlik anlayışında da lider halkından daha güçlüdür ancak gücü halkından kaynaklanır. İnsanların onları hem fiziksel hem de manevi olarak beslemene ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde yararlanabilecekleri yalnızca kendi kaynaklarıdır. Tıpkı nehirler ve denizler gibi iyi bir lider de almaya, kabul etmeye hazır olmalıdır. Çünkü dereler denize aksın diye nehirler ve denizler daha alçakta durur. İyi bir lider de halkından enerji almak için onlardan daha alçak konumda durmalı, dikkat edip onları dinlemelidir. Bir lider takip edilmeden önce takip etmelidir. 10. Lao Tzu'dan son bilgeliğimiz de her zaman akışta gidin. Hiçbir şey yapılmadığında hiçbir şey yapılmamış kalmaz. Wu Wei kabaca eylemsizlik eylemi veya niyetsiz eylem anlamına gelen Taoizmin merkezinde yer alan bir Çin kavramıdır. Hayatımızdaki koşullara karşı savaşmak yerine olayların doğal seyrinde gitmesine izin vermemiz gerektiğini söyler. Birçoğumuz listemizde bir sürü yapılacaklar ile ve işleri halletmek için aciliyet duygusuyla günümüze uyansak da yaptığımız her şey doğal bir düzen olduğunu düşünmek güçlüdür.
Eğer düzeni dinlersek ve takip edersek işler etkili, verimli ve fazladan çaba sarf etmeden yapılır. Düzene karşı gelirsek işleri halletmek için fazladan zaman ve enerji gerekir ve bazı durumlarda ne kadar uğraşırsak uğraşalım hiçbir şey yapılmaz. Örneğin yazmayı ele alalım. Eğer ilhamsız ve yorgun hissediyorsanız kendinizi mükemmel bir bölüm yazmaya zorlamayın. Bunun yerine doğanın yönünü fark edin ve kendinize bakın. Belki bir yürüyüşe çıkın. Sonra ilham aldığınızda ve motive olduğunuzda bunu kullanarak büyük bir şiddetle ve kararlılıkla yazın. Wu Wei'nin kastettiği budur. Doğanın güçleri fark etmek ve buna göre hareket etmek. Bazı insanlar sezgisel olarak yapmamayı pasiflik, rahatlık veya tembellik olarak yorumlar. Tao'nun gözünde eylemin zamanı vardır. Ancak doğa kanunlarına göre eyleme gerek yoksa o zaman herhangi bir şey yapmak bile çok fazla olabilir. Her şey çabalarımızın ne zaman faydalı ve ne zaman boşa harcandığını fark edebilmek ile ilgilidir. İzlediğiniz için teşekkürler.